Herkese merhabalar. Katar'ı geziyorum video serisinin ikincisinde yeniden buluştuk. Daha önceki videomda söylediğim gibi Katar'da bulunduğum sürece sizler için Katar'la ilgili video yapmaya devam edeceğim. Eğer Katar'ı geziyorum birinci videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin ki derse yarıdan başlarsanız hiçbir şey anlamazsınız. Katar video serimin ikincisinde Katar'la ilgili genel bilgiler verirken bir yandan da West Bay bölgesine ve Doha merkezdeki Suk Vakıf Çarşı'ya gideceğiz. Bu gezimizde karşılaştığımız Kahramanmaraşlı dondurmacı Ökkeş Usta da videomun sürpriz türkü oldu. Katar'ın tarihi aslında taş devrine kadar uzanıyor. Ülkede bulunan taş devrinden kalma kalıntıların 50.000 yıllık olduğu biliniyor. Katar'ın 7. yüzyılın ortalarında İslam dininin Arap Yarımadası'na yayılmasıyla birlikte önce Emevilerin, sonra Abbasilerin ve bir sürede Büyük Selçuklu Devleti hakimiyeti altına girdiği biliniyor. Bugünkü Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin mensubu olduğu Sani kabilesi, Arabistan'ın orta kısımlarından Katar'a göç etti ve Sani ailesi 1860'lardan itibaren Katar'da söz sahibi oldular. 1800'lerin ortalarında Katar'da hüküm süren Şeyh Casim bin Sani, Bahreyn'in tehdidi nedeniyle Osmanlı askerlerini Katar'a davet etti. Osmanlı Devleti 1871'de fiili olarak Katar'da söz sahibi oldu. Katar bir süre sonra Necd sancağına bağlı bir ilçe olarak teşkilatlandırıldı. Şeyh Casim bin Sani Katar kaymakamı olarak atandı. Suudi Arabistan'ın kuruluş döneminde Katar'ı da kendi topraklarına katmak için çok çaba sarf etmişler. Fakat Osmanlı himayesinde oluşu ve Osmanlı askerlerinin yarımadada bulunması buna engel olmuş. Şeyh Casim bin Sani dışarıdan gelebilecek tehlikeleri gördüğü için oğlu Abdullah'a Osmanlı askerlerinin asla Katar'dan çıkarılmamasını vasiyet etmiş. Osmanlı askerleri ne kadar az sayıda olsa da Katar'da bulunduğu sürece hiçbir devlet ve millet buraya göz koymaya veya saldırmaya cesaret edememiş. Osmanlı Devleti Katar üzerindeki haklarından 29 Temmuz 1913'te imzalanan Londra Anlaşması ile vazgeçti. Osmanlı'nın Katar'daki son askeri Ağustos 1915'te ülkeden çekildi. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının ardından 1916 yılında İngilizler Katar'ı işgal ederek sömürgesi haline getirdi. 3 Eylül 1971 yılında Katar bağımsızlığını ilan etti. 1972-1995 yılları arasında ülkeyi yöneten ilk emirin ardından yönetime el koyan Hamad bin Halife El Sani göreve geldi. El Sani, emirliği döneminde önemli siyasi ve ekonomik reformlar gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren Katar hızla gelişmeye başladı. Haziran 2013'te emir görevi oğlu olan şimdiki emir Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'ye devretti. Birinci videoda da bahsettiğim gibi yeni emir yaptığı çalışmalarla ve getirdiği yeniliklerle halk tarafından çok seviliyor ve Katar'da gezerken duvarlarda, dükkanca mekanlarında, arabalarda yani her yerde emirin fotoğrafını görmeniz mümkün. Katar'ın resmi dili Arapça olmakla birlikte en son İngiliz sömürgesinden çıkmalarının etkisi ve ülke dışından çok fazla sayıda işçi almasıyla ikinci dil olarak İngilizce kullanılıyor. Her yerde İngilizce konuşarak derdinizi anlatabilir ve anlaşabilirsiniz. Katar'ın para birimi Katar Riyali. Ülkeye gelirseniz eğer yanınızda Türk lirası getirirseniz bunu Katar Riyali'ne dönüştürmeniz gerekecek. Katar sokaklarında dolaşmaya başladık. Burada önemli olan geldikten sonra riyal geçtiği için Türk liranızı riyale çevirmeniz lazım. O yüzden paramızı riyale çevirmek için Exchange şirketlerinden bir tanesini bulacağız inşallah şimdi. Bundan yaklaşık bir yıl önce bir Katar Riyali yine bir Türk lirasına tekabül ederken Eylül 2018 yani bu tarih itibariyle artık bir Türk lirasıyla 0.55 Katar Riyali alabiliyorsunuz. Yani artık bir Katar Riyali 1.82 Türk lirasına alınabiliyor. Paramızın değeri maalesef Katar Riyali karşısında çok fazla değer kaybetti bu dönem. Burada dolar kuru sabitlenmiş. 3.65 Katar Riyali ile 1 dolar alınabiliyor. Biliyorsunuz şu dönemde ülkemizde 6 Türk lirasına 1 Amerikan doları alınabiliyor. Bir yıl öncesine gidersek buraya turist olarak gelen bir Türk vatandaşı buradan Türkiye'deki fiyatı 7.000 liralık bir telefonu 4.000 lira civarında alabiliyordu. Şimdi aynı telefon yaklaşık 6.000 liraya geliyor. Bunu Türkiye'ye dönünce pasaporta işletilmesindeki masrafı da düşünürsek çok karlı bir alışveriş olarak görülmüyor.
Birinci videoda söz verdiğim gibi başkent Doha'da bulunan West Bay bölgesinde kısa bir tur atalım isterseniz. Katar'ın hemen her yerinde o büyük zenginliğin tüm emarelerine rastlamak mümkün. Muhteşem pahalı jipler ve arabalar, devasa gökdelenler bunlardan birkaçı. West Bay bölgesinde yaklaşık 300 tane gökdelen var. Bu gökdelenler mimari yapı olarak göze çok hoş gelen şekillerde yapılmışlar. Meşhur gökdelenlerin yer aldığı bu bölgede iş merkezleri, ofisler ve dünyaca ünlü otel zincirlerine ait 4-5 yıldızlı oteller mevcut. Tabi bu kadar güzel otellerin de hizmet kalitesi yüksek fakat bir o kadar da pahalı. Burada özellikle yaz aylarında hava çok sıcak olduğundan insanlar gece gezmeyi daha çok tercih ediyor. Tabii ki gece hayatından da bahsetmeden geçmek olmaz. Katar'da gece hayatı da birçok şey gibi Türkiye'ye göre pahalı. Katar'da ayrıca alkol satışı kısıtlı. Bu yüzden West Bay bölgesindeki 4-5 yıldızlı otellerin barlarında ya da Katar'ın incisi, denizin doldurulmasıyla yapılmış yarımada olan Pearl bölgesindeki barlarda alkole ulaşmanız mümkün. Pearl bölgesine de gidip çekimler yapmayı ve size anlatmayı düşünüyorum. Umarım ilerleyen zamanda böyle bir video hazırlayacağım. Geleneksel bir gece hayatı görmek istiyorsanız Doha'nın merkezindeki Souk Vakıf'a gitmeniz gerekiyor. Souk Vakıf Çarşı'yı size olabildiğince kapsamlı göstermek istiyorum. Bu yüzden bir kısmını bu videoda, diğer kısmını da bundan sonraki Katar'ı geziyorum 3. videoda anlatacağım. Souk Vakıf, Türkiye'deki kapalı çarşı veya Mısır çarşısı gibi tarihi çarşı, pazar yeri. Tarihte burası ticaret merkeziydi ve asırlardır özelliğini koruyor. Hala da Doha'nın kalbi durumunda. Buraya hem yeme içme hem de alışveriş için gelebilirsiniz. Burada çalışanlar Katar'ın diğer alanlarında olduğu gibi yurt dışından gelen göçmenler. Katar'ın yerli halkı genelde devlet dairelerinde çalışıyor veya iş yeri sahipleri. Göçmenler ise hizmet sektörlerinde veya inşaat, park, bahçe, temizlik gibi alanlarda işçi olarak çalışıyor. Katar'ın nüfusu yaklaşık 2,5 milyon ve bunun sadece 500 bini gerçek Katarlı. Diğerleri çalışmak için Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Filipinler gibi ülkelerden gelen göçmen işçiler. Souk Vakıf'ta gezerken iki kelam bir şeyler konuşmak için birilerini ararken bu Filipinli bayanlar mikrofonumuza takıldı. Where are you from? Philippines. Philippines. Okay. Do you like Qatar? Yes. Do you like the best place in Qatar? One is in Corniche. Yeah. Corniche. Yeah. Yeah. Yeah, Souk Vakıf. Turkish. Yeah. Marwa City. Villaggio. Where do you stay in Qatar? And hotel or
No, accommodation in Al Dafna. Al Dafna. Al-Garafa. Are you working here in here? Working? Yes. We are new here. Yeah. We are new. What's your job? Cleaner. We are cleaners company. Yeah. Cleaning company. Company. Okay. Do you know Turkey? Yes. I know. We know the We know country that Turkey. we- Okay, but we haven't been in Turkey. Yeah. Do you like Turkey? Yes. Yeah. Turkey coffee also. Okay. Can you say I like Turkey? I Okay, like 1, 2, 3. I like. 1, 2, 3. I like Turkey. Thanks. Thank you so much. Hava genelde çok sıcak olduğundan akşam üzerinden itibaren geceleri buradaki kalabalık daha da artıyor. Bugünlük Suk Vakıf'taki gezimizi bitirelim derken Türkiye'den alıştığımız bir görüntüyle karşılaştık. Maraş dondurması satan Kahramanmaraşlı Ökkeş Usta'yla tanışma şerefine ulaştık. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsın abim? Elhamdülillah abi. Sen nasılsın? İyidir. Allah'ım daha iyi etsin. Ne zamandır buralardasınız? 6-7 aydır buradayım abi. Çekiyorum. Çek abi, sıkıntı yok. Tamam. Nasıl Allah'tan işler? başka korktuğumuz yok. Elhamdülillah iyi diyelim, iyi olalım. Sen nasılsın? İyidir. Zil işine nasıl? Alıştı mı Katarlar? Abi yavaş yavaş alışıyorlar. Belediye pek müsaade etmiyor vurmaya. Öyle mi? Niye? Buralarda ibadethane mi var? Yok, burada biraz sessizlik istiyorlardı bu muhite. Hı hı. Coşmamızı- İnsanlar rahatsız olmasın diye öyle mi? Evet abi. Siz neresiniz? Ben Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş. Ama Tam yerinden yani. Evet. Bir yıl ben Avşar Adası'nda dondurma sattım da o bakımdan. Balıkesir'de. Evet. İyi. 6-7 aydır buradasın. İşler nasıl? Elhamdülillah uğraşıyoruz. Koşturuyoruz işte. İyi, çok güzel. Dondurma ikram edebilir misiniz abi? İkram mı edeceksin? Hadi alalım o zaman. Birer top alalım. Şu numarandan da yaparsın belki. Ben görmem. Ay! Aa, Baştan deseydin. Bize de mi? Baştan deseydin ya abi. Hello, yes please, welcome. Buyur benim abi. isim nedir? Ökkeş. Ökkeş. Kahramanmaraşlı Ökkeş mi diyorlar sana? Ha, Ede Ökkeş diyor. Ne diyorlar sana? Ede Ökkeş. Ede Ökkeş. He. Ne demek o? Abi Ökkeş demek. Abi Ökkeş. Ede Ökkeş. Ha. Ede abi demek. Dadaş gibi. Evet. Ökkeş Usta'ya da veda ettikten sonra videonun sonuna geldik. Katar'ı geziyorum video serisinin 3.'sünde Suk Vakıf'tan bahsetmeye devam edeceğim. Zira burada anlatacaklarım henüz bitmedi.